Mondros Mütarekesi 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanmıştı. Yapılan anlaşmanın 7. maddesine göre İtilaf devletlerinin güvenliğini tehdit edecek herhangi bir durumda gerekli gördükleri yerleri işgal etmesi hakkını tanıyordu. Anlaşmayı Osmanlı adına imzalayan heyetin başkanı olan Bahriye Nazırı, yani Osmanlı Devleti'nde donanmadan sorumlu olan Bakan Rauf Bey, anılarında yazdığına göre İstanbul'un bu maddeden istisna edilmesini istemişti. İngiliz amirali Arthur Calthorpe kendisine güvence vererek müttefikler hiçbir zaman İstanbul'u işgal etme niyetinde değillerdir der. Ama bu sözler Rauf Bey'in endişelerini gidermeye yetmez. 7. maddenin müzakerelerinde ısrarla anlaşmaya İstanbul'un işgal edilmemesiyle ilgili bir madde konulmasını öne süren Rauf Bey'in bu isteği İngiliz amiralin İstanbul'un işgal olunmayacağına eminim demesiyle reddedilir. Rauf Bey'in endişeleri daha anlaşmanın imzalanmasının üzerinden 2 hafta bile olmadan 13 Kasım 1918'de gerçekleşir. Osmanlı Devleti'nin başkenti İstanbul ilk defa fiili ama resmi olmayan bir işgale maruz kalmıştır. Görünen o ki İtilaf devletleri imzalanan anlaşmanın hükümlerinin Osmanlı Devleti tarafından nasıl uygulandığını kontrol etmek amacıyla gelmişlerdi. Bu tarihlerde Selanik'te bulunan İtilaf kuvvetleri Doğu Ordusu kumandanı Fransız General Louis Franchet d'Espèrey İstanbul'a doğru yola çıktı. General deniz yoluyla geliyordu ve onu taşıyan Fransız zırhlısı Patry, Çanakkale Savaşları'nda batırılan Beauvais isimli Fransız zırhlısının battığı yere demir atar, orada ölen 648 Fransız askeri için bir anma töreni yapılır. 23 Kasım 1918 sabahında Fransız General d'Espèrey Sarayburnu rıhtımına bir bot ile karaya çıkar. İngiliz 28. Tümen Komutanı Korgeneral Henry Fuller Maitland Wilson, Fransız generali karşılamak için orada bulunuyordu. Ama karşılama heyeti bununla sınırlı değildi. İşgal komutanını karşılama işi bundan 20 gün önce Karargah-ı Umumi Reisi, yani Genelkurmay Başkanı olan Korgeneral Cevat Paşa'ya kalmıştı. Biraz önce sizlere Fransız Generali d'Espèrey'nin İstanbul'a gelmeden evvel Çanakkale açıklarında anma töreniyle yad ettiği Türk topçu birliklerinin saldırısı üzerine 8 yerinden hasar alarak geri manevra yaparken mayına çarpıp sulara gömülen Fransız zırhlısı Beauvais'den bahsetmiştim. İşte kaderin cilvesindendir belki de Akdeniz Boğazı, yani Çanakkale Boğazı müstahkem mevki komutanı olan Cevat Paşa, Çanakkale'de durdurduğu düşmanın İstanbul'da elini sıkmak zorunda kalmıştı. Ancak Fransız General d'Espèrey yapılan karşılamadan memnun kalmamış olacak ki daha sonra tekrar gelmek üzere İstanbul'dan ayrılmış. Generalin ikinci defa İstanbul'a gelişi için karaya ayak bastığı yerden işgal karargahı olarak kullanılan Fransız Büyükelçiliğine gidişine kadar İtilaf devletlerinin adına bir karşılama alayı tertip edilerek bu sefer daha iyi bir resmi geçit planlandı. 8 Şubat 1919 Cumartesi günü saat 10'da Galata rıhtımına yanaşmış Patry isimli savaş zırhlısından karaya inecek olan Fransız general 21 pare top atışıyla karşılandı. 1917'de Kudüs'e giren birliklerin komutanı olan İngiliz General Edmund Allenby bir gün önce İstanbul'a gelmişti. Zaten İstanbul'da bulunan İngiliz işgal birlikleri komutanı General Milne, gemiden inen Fransız generalini İngiliz, Fransız ve İtalyan askerleriyle birlikte karşıladı. Bando takımı Fransız milli marşı olan Marseillais'i ve İngiliz marşlarından çalarken geçit alayı önceden belirlenen plan dahilindeki yolda ilerlemeye başladı. Omuzlarında mavi bir pelerin ve başındaki sırmalı kasketiyle Fransız general bir atın üzerine biner, eski Roma usulünce atının dizginlerini de 2 Fransız askeri tutturur. Bilhassa Beyoğlu taraflarında sokakta ve evlerin balkonlarında bulunan insanlar bir kurtarıcı olarak gördükleri General d'Espèrey'nin ve geçit alayının üzerine çiçekler atarak onları selamlarlar. Süleyman Nazif'in tabiriyle işte bugün kara bir gün olarak tarihin defterine yazılır. 2015 senesinin son aylarında okuduğum bir makale, tarihte yaşanmış olan bu olayın bilgilerini tekrar sorgulamama sebep oldu. Bu makale, Profesör Doktor Ede Meltem'in kaleme aldığı tarihte bir gerçek üzerine küçük bir araştırma, İstanbul'un Beyaz Atlı Fatih isimli yazısıydı. Toplumsal Tarih Dergisi'nin Eylül 2015 tarihinde çıkan 261. sayısında Ethem Hoca'nın bize somut bir örnek vermesi aslında kasten ya da sehven yapılan yanlışların ve bugüne kadar gelen tarihsel olayların doğruluğu üzerine beni bir defa daha farklı bir şekilde düşünmeye yöneltti. Farklı eserler içerisinde tekrarlanmasıyla artık kimsenin sorgulama gereği bile duymadığı hatalı bilgilerin doğru bir kesinlik haline geldiğine ben de Doktor Rıza Nur konusunu araştırırken pek çok defa şahit olmuştum. Profesör Doktor Ede Meltem, kaleme aldığı yazısında yerli ve yabancı pek çok tarihçi ve yazarın eserlerinde İstanbul'un işgalini anlatırken sürekli olarak Fransız generalin beyaz bir ata bindiğini tekrar ettiklerini tespit etmiş. Bulabildiğine göre de bunu ilk olarak kitabında anlatan kişi İsmail Hami Danışment'tir.
Danışment, Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan Cumhuriyete kadar cereyan eden önemli olayları kaleme aldığı İzahlı Osmanlı Tarihi kronolojisinin 4. cildinde videomuzun başından beri konuştuğumuz Fransız generali Desperin'in İstanbul'a girişini şu şekilde anlatıyor. 8 Şubat Cumartesi. Rumeli'deki düşman orduları Başkumandanı General Franche Desperin'in operet kahramanlarını gölgede bırakan parlak bir zafer alayı ile İstanbul'a girişi. Sonradan Maraşallığa terfi eden bıçakacı ve fiyakacı Fransız generali 23 Teşrin Nisani 1918 Cumartesi günü İstanbul'a gelmiş, sonra çekilip gitmiş ve ondan sonra tekrar gelip eski Roma kumandanlarını andıran gülünç bir zafer alayı tertip ettirerek fetihsiz bir fatih edasıyla İstanbul'a girmekten utanmamıştır. Bu soytarıcı alayda beyaz bir ata binen komik Fransız generali eski Roma usulünce dizginlerini 2 askeri tutturup etrafında hayasızca bağırışan Rum, Ermeni ve Yahudi döküntülerini selamlarken ne kadar maskara olduğunun farkında bile olmayarak Fransa sefarethanesine gitmiştir. Dikkat ederseniz Hamid Danışment, General Desperin'in Fatih'i taklit ederek beyaz bir at üzerinde İstanbul'a girdiğini anlatmakta. Ama biraz önce ekrana getirdiğimiz görüntülerden anlaşılacağı üzere General Desperin'in atının rengi beyaz değil. Şimdi bunun ne önemi var diyebilirsiniz. Düşman İstanbul'u işgal etmiş, biz generalin atıyla uğraşıyoruz. Haklısınız. Atın rengi çok da önemli değil ama bu örnek önümüze çıkan bir sorunu resmetmesi bakımından önemlidir. Tarihçilikte kaynak olarak kullanılan bilgilerin neyin doğru ve neyin yanlış olduğunu anlayabilmemizi zorlaştıran bir durum söz konusu. Yazarların araştırmalarındaki eksiklikler, eserlerindeki ilaveler, kasıtlı olarak çarpıtmalar tarih yazımında bir güvensizlik oluşturmakta. Bu örnekte aslında sorunun ufak olmadığını göstermesi bakımından enteresandır. Profesör Doktor Ethem Eltim'in yazdığına göre Fransız generalin beyaz et efsanesi aslında başka bir efsane olan Fatih'in beyaz at betimlemesine dayanıyordu. Hepiniz İtalyan ressam Fausto Zanaro tarafından yapılmış olan Fatih Sultan Mehmet ve İstanbul'un fethi ile alakalı yağlı boya tablolarını hatırlayacaksınız. Bu 3 tabloda da İstanbul'u kuşatan ve en nihayetinde fetheden 2. Mehmet her zaman beyaz bir atın üzerinde resmedilmiştir. İşte Fransız General Louis Franche Desperin'in de Bizans'ı tarihin tozlu sayfalarına gömen Fatih Sultan Mehmet'i taklit ederek İstanbul'a beyaz bir at üzerinde girmesi normal değil mi? En azından Franche Desperin'in İstanbul'a girişini elimizde bulunan fotoğraf ve video arşivindeki materyalleri kullanarak izini sürebiliyor ve doğru bilgiye ulaşabiliyoruz. Peki Fatih Sultan Mehmet fethettiği İstanbul'a Topkapı surlarından girerken gerçekten beyaz bir atın üzerinde miydi? Tabi o zamanki ismiyle Konstantinopolis'i 53 gün süren kuşatmanın ardından fetheden İmparator II. Mehmet'in resmini yapan sadece Fausto Zanaro değil. Fransız Benjamin Constant da Fatih'in Topkapı'dan şehre girme anını resmeden başka bir ressam. Onun yaptığı resimde de Fatih siyah at üzerinde. Profesör Doktor Ethem Eltim'e göre dönemin kaynaklarında değil beyaz, herhangi bir attan bile nadiren bahsedilmektedir. Pek tabii ki o dönemde muzaffer bir hükümdarın fethettiği şehre yaya girdiğini düşünmek bile mümkün değilse de 2. Mehmet ile alakalı olarak beyaz bir atın sözü hiçbir yerde geçmemektedir. Kendisine söylediğine göre Fatih'in beyaz at efsanesi Abdülhamit'in ressamı olan Zanaro'nun resimlerinden yola çıkılarak üretilmiş. Ama Fatih'i beyaz at üzerine resmeden sadece Zanaro değil. Ekranda 1470-1480 arasında tarihlenen Jean Chartier'in Chronique de Charles VII eserinde bulunan Siège de Constantinople bahsinde geçen resimde sol tarafta bulunan Fatih'i beyaz atının üzerinde İstanbul'u kuşatmış olarak görüyorsunuz. Yine aynı şekilde 1532'de 3. Stefan'ın gayrimeşru oğlu Petru Rareș tarafından yaptırılmış olan Moldavita Manastırı'nın güney cephesinde bulunan Konstantinopolis kuşatmasının tasvirinde Fatih Sultan Mehmet sağ tarafta beyaz at üzerinde durmaktadır. Ne dersiniz? Belki de geçmişte yaşanmış olayların hakkında gerçekten doğru bilgiye hiçbir zaman ulaşamayacağız. Bu bakımdan tarihi meseleleri konuşurken elimizdeki bilgilerin doğruluğunu sorgulamaktan kendimi alamıyorum açıkçası. Sizin de buna benzer bildiğiniz efsane yanlış bilgiler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda bunun hakkında konuşabiliriz. Bunun gibi daha fazla ilgi çekici tarih konularını türkçetarih.com adresinde bulabilirsiniz. Bu videoyu beğenmekten, aklınıza gelen soruları yorum olarak yazmaktan ve etrafınızdaki arkadaşlarınıza göstermekten çekinmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.